Şimdi insan her şeyin kendi iradesiyle olduğunu zannettiğince altında boğulup kalıyor. Bu işi ben halletmem lazım. Şu başıma açılmış davayı benim çözmem lazım. Nasıl boğuluyor hem de? Bir de şöyle bir kaide vardır. İnsanın boğulduğu su onun okyanusudur. Yani bir insan küçücük bir dertte, küçücük bir suda boğulmuş ama neticede boğulmuş. Başkası kocaman devasa şeylerle baş ederken boğulmuş ama neticede boğulmuş. Yani küçük bir mesele bile olsa o insan boğulduktan sonra yahu şu minnacık meselede mi demenin bir anlamı yok. Niye? Çünkü kaidedir, kişinin boğulduğu su onun okyanusudur. Şimdi insanlar her şeye elinin yetişmesi gerektiğini zannettiğinden dolayı çok boğuluyorlar. Bir de enaniyet aslındayız değil mi? Üstad Hazretleri öyle söylüyor. Yani ben varım, ben varsam etrafımdaki hadiselerin idaresinde başrol bana aittir. Benliğim ortada çünkü. Ben varım demek ya Rab, senin buralarda haşa işin yok demek. Öyle olunca da insan ne oluyordu? Boğuluyordu. Gibi genç bir arkadaş arzu ettiği üniversiteye ulaşamıyor, onun altında boğuluyor. Kimisi böyle istediği bir pantolonu alamıyor. Öyle. İnsan orada bile boğuluyor biliyor musun? Takıntı yapıyor. Bir o psikolojiyle düşünün. Şu arkadaşımın bu pantolonu var da benim neden yok diye onun altında boğulup kalıyor. Kimi sevdiği, gönül verdiği bir insanla evlenemiyor. Neden kader bunu bana vermedi diyor. Onun altında boğuluyor. Şimdi biz çoğu zaman aramalara, mesajlara dönerken özellikle şunu diyoruz. Yani bizim ihtisas alanımız hakaiki imaniye meseleleri. Rica ederiz bize imani meseleleri sorarsanız daha iyi olur. Yaratılış gayesiyle ilgili, ahiretle ilgili, Allah'ın var ve birliğiyle ilgili imani meseleleri sorarsanız daha iyi olur diyoruz. Telefondan hangi sorular geliyor? Ya diyor işte rızık için nasıl bir dua etmek lazım? İşlerim çok ters gidiyor. Ya şöyle işte bana evime bereket lazım, onu nasıl çözeriz diye. Çünkü imani problem kimsede yok biliyorsunuz. Öyle olunca insanlar hep boğulduğu sulardan, değil mi? Kalbini, ruhunu sıkmış, boğmuş, sürekli oralardan dert yanıyorlar. Bir de böyle masum ruhlu insanlar vardır. Etrafımızda da vardır öyle. Kibar insanlardır, ince hassas insanlardır. Birilerini incitmemek için ellerinden geleni yaparlar. Ama bu hırçın ve yabani dünya mutlaka onlara ilişir ve onların kalplerini yorar. Öyle insanlar da kendini anlamaz insanların elinde boğulur durur. Ve geceleri Rabbine nice dualar ederler. Rabbim derler, beni şu köşede kırdılar. Şurada beni paramparça ettiler. Burada yine beni anlamadılar, yüreğimi ezdiler, kaldım. Şurada nice güvendiklerim yine terk etti, sırtımda onların hançerleri kaldı. Onun acısını da üstümde çektim. Sana geldim, ağladım, durdum, boğuldum Rabbim derler. Bu dünya her şey benim iradem, gücümle dönüyor zannına kapılmış herkes için bir boğulma diyarıdır. Şimdi ben böyle dersi anlatınca aklımız dışarılara hemen gitmesin. Önce kendi alemimize gelsin. Mesela birisi hükmümüzün geçmediği ev dairesini düşünsün. Yahu hanım, çocuk ya da anne baba ya da dayı amca neyse şöyle olsun istiyordum. O kadar da uğraştım ama öyle olmuyor. Başka biri de dükkanını düşünsün. Yahu eczanem şöyle olsun isterdim ama eviriyorum, çeviriyorum, iradem buna yetmiyor. Başkası kendi nefsini düşünsün. Bak o da bir mesele. Yahu sürekli kendim şöyle olsun isterdim. Herkesin hayalinde vardır. Disiplinli bir hayatım olacak, şöyle bir hayatım olacak. Ya şöyle olsun isterdim ama ne yapsam ne etsem bir türlü olmuyor. Kimisi böyle gönül kaptırdığı birini düşünsün. O da beni sevsin isterdim ama ne yapsam olmuyor. Ve insan bunların altında boğulup kalıyor. Şimdi bu boğulmaların sebebi şöyle. O etrafta sürekli düşündüğümüz, böyle olsun dediğimiz meseleler var ya, onların hiçbirisi bize ait olmadığından istediğimiz gibi olmuyor. Bir o. İkincisi, ben de bana ait değilim, ben de benim malım değilim. O yüzden benim kendime de hükmüm geçmiyor. Şimdi demek ki bu boğulmaların bir tedavisi var. Boğulduğun meselelerin tamamı bir zatın mülküdür. Boğulduğun meselelerin tamamının dizgini, ipi nasıl olması gerektiği bir zatın tasarrufundadır. Yani sen bu boğulup alakadar olduğun, ya böyle olması lazım dediğin mevcudatın mülkünün tamamını mülk sahibine teslim edersen, ben o mülk sahibini tanıyorum. Hem rahimdir, hem hakimdir, hem kudretlidir, hem o mülkünde istediği gibi tasarruf eder. O zaman ben onun icraat-ı sübhanesini anlasam ve ona sadak de doğrusun desem,
ona ittiba etsem demek ki etrafta böyle böyle olması lazım diye dertlendiğim hadiseler artık benim dert dairemden gider. Şimdi biz bir gün bunu yaşayacağız. Bu söylediğim olay var ya, her şey Allah'ın mülküdür. Bu hadiseyi bir gün yaşayacağız. Nereden belli? Bakın şuradan belli. Şimdi bir ayet var. Ayette kıyamet kopmuş, her şey fenaya gitmiş, yokluğa gitmiş. Ayette diyor ki, limenil mülkül yevm. Yani mülk bugün kimindir? Mülk bugün kimindir? Kim soruyor bunu? Allah Azze ve Celle soruyor. Ayetin devamında diyor ki, lillahil vahidil kahhar diyor. Yani mülkün tamamı veren kimse, istediği zaman alanda kimse onundur manasında bu ayeti söylüyor. Yani biz mülkün tamamının saçımızın teline kadar kime ait olduğunu bir gün anlayacak mıyız? Anlayacağız. O kıyamet gününde anladığımızda bize bir faydası olacak mı? İşimize yarayacak mı? Yaramayacak. O zaman olay nerede? Bu iman derslerini alaraktan mülk kime aittir onu anlamakta. İşte Risale-i Nur'da 20. mektupta La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yumut biyedil hayr ve huve la kulli şeyin kadir diye bir tevhid cümlesi mevcut. Bu tevhid cümlesinde 11 farklı kelime mevcuttur. O kelimelerin birisi, dördüncüsü lehül mülk. Yani mülk umumen yalnız ona aittir diye bir hakikat yatıyor. Bir insan bu hakikati anladığında neyi anlayacak biliyor musun? Elimin, gücümün, şefkatimin, şuurumun yetmediği ve bana azap veren hadiseler var ya, benim zaten bunlara elimin, gücümün yetmesine gerek yokmuş. Bunların bir sahibi varmış, bir mülk sahibi varmış ve mülkünde istediği gibi tasarruf edermiş. Böyle bir hakikati anlasa, İnsan elinin yetmediği hiçbir şeye artık dertlenemez. Çok önemli bir hakikat. 20. mektubun 4. kelimesi bir kelime. Neydi o kelime? Lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Buyurun başlayalım. Bismi Subhanehu. 20. mektup 4. kelime. Lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Ya aslında biraz tefekkürvari baksan şu cümle bir şeyleri bitiriyor. Yani mülk dediğin ne var? Saçım, kaşım, işim, gücüm. Peki hissiyatım da mülkün içine girer mi? Girer değil mi? Ya duygularım, arzularım, isteklerim. Ya bunların tamamı bir zatın elinden dönüyor. Meselesini anlatmak istiyor. Bu ne meselesi oldu o zaman Bucak? Tevhid meselesi. Bakın şu anki ders ne dersi? Bir tevhid dersi. Bütün malı, mülkü, mülkün tek sahibine teslim etmeye ne diyoruz biz? Bir tevhid dersi diyoruz değil mi? Bunu teslim edince kalbin öyle bir müjdesi var ki birazdan onu göreceğiz. Buyur. Sen... Bir dakika. Neyle başladı önce? Benle başladı. Şimdi bu lehül mülk dersini önce benle başlatacak. Sonra alakadar olduğum daireyi biraz genişletecek. Ondan sonra bütün mevcudatı teşmil edecek. Anladınız mı? İlk ders kimle başlıyor önce? Sen ne diyecek sizce? Okumadan tahmin edin. Buyur. Çok güzel bak. Diyecek ki birazdan sen onun mülküsün diyecek. Sence devamında ne diyecek Serhat? Dilediğinde her şeyi yapabilir. Bu benim ne işime yarayacak? Teslimiyet. O ne işime yarayacak? Tevhid. O ne işime yarayacak? Yüklerinden kurtaracak ya. Şimdi ben her şeye dertlenmeye başladım. Tayin çıktı atanacaksın. Ya bu iş nasıl olacak? Oraya gideceğim bir şey olacak. Hanım var, çocuk var, annem babam ne diyecek değil mi? Tonla yük var. Bunların hepsinin üstüne aldın mı? Aldın. Biri gelip dese ki kardeş bu yükün tamamı Allah'a ait dese ne yapacağım? Onun mu? O zaman benim düşünmeme gerek yok. Olayı anlıyor musun? Tevhidi yakalayan huzuru yakalıyor. Tevhidi haşa elinin tersiyle iten, kesrette boğulan. Bunu patron halleder, bunu doktor halleder, bunu ortağım halleder, bunu araba servisi halleder diye sürekli onların minnetine giren bir adam başka bir derde ihtiyacı yok. Tevhid dersinin önemini anlayın. Tevhidi bulmayan, yakalayamayan bir insanın bu dünyada da huzura ermesi mümkün değil. Yani biz yaptığımız iş gereği çok arkadaşımızla muhatap oluyoruz. İnanın zahirde benim istediğim hayat buydu denen hayatların içine olmuş biliyor musunuz? Mahvolmuş. Üstad Hazretleri diyor ki dışı süs, içi pis diyor. İçi mahvolmuş. Adam yani kendisine çok zarar verecek ameller yapacak, işler yapacak. Ondan caydırmaya çalışıyorsun masada saatlerce. Neden? Şirk böyle bir şey. Ama iman gözlüğünü taktığında ya şurada dertlendiğim bir konu vardı. O kimin mülkü? Allah'ın mülkü. O zaman kim tasarruf ediyor? Allah. O zaman ben buna laf etsem kime laf ederim? Allah'a. Ya şunu kalben anlayan bir insan her şeye razı olur ya. Bunu kalben anlamayan ne yapıyor? Güne başlıyor, gözünü açıyor. Bu sıcağı kim çekecek? Oho 1-0 yedin golü. Ya mülk Allah'ın sana ne ya? Sıcağın sonun ayarı senin eline mi verilmiş yani? Ne bu? Her şeyi kendinden zannediyorsun. Kibir işte kibir.
Üf bilmem neyde bilmem ne olmuş. Anladın mı? Böyle başlıyor olay. İşte o yüzden Üstad Hazretleri önce bizde çözecek işi. Sonra ne yapacak daireyi? Genişletecek. Çok iyi dinleyin dersi. Bu ne dersi? Bu bir tevhid dersi. Peki bu tevhid dersinde her şeyi birlediğimde ne işime yarayacak? Huzuru bulacağız yani. Allah Allah. Yoksa elimin yetmediği nice hadise var. İnsan sürekli bunu dert ediniyor değil mi? Bir işe girdin. Olacak mı olmayacak mı? İki ihtimal de mevcut. Ama mülk senin değil. Senin düşünme sahan orası değil. Bir yola girdin. Aradan da yıllar geçti. Evlenmişsin. İçeride işler kötü gidiyor. Ya acaba nasıl olacak? İleride saadeti mi bulacağız yoksa ayrılacağız? İkimiz de hüzünlü mahzun mu olacağız? Yahu sen de sana ait değilsin. Sen doğruları adım atacaksın, yapacaksın ve kalanı senin mülkün tasarrufuna girmiyor. Düşünemezsin. Anlıyor musunuz dersin ana gayesini? Bu müjdeleri verecek birazdan. Dersi böyle anlayalım yoksa şöyle izliyoruz. Ha diyoruz lehül mülk, mülk Allah'ınmış diyoruz. Buradan ayrılıp gidiyoruz. Hayır sen kullanacağın bir dersi al burada. İmana kabiliyetin gelişsin. Kullan bu dersi, kullan. Başına gelen ve şu an derdini yanlış bir tasarruftan dolayı çektiğin bir derdini al, yanına oturt. Yanına oturt ki ders bir şey arasın. Yoksa hep bir tane komşu vardı deyip düşün. Böyle iman dersi olmaz yani. Anlatabiliyor muyum değil mi demek istediğimi? O yüzden Üstad Hazretleri bile neyle başlamış? Sen. Hadi buyurun bakalım. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Hem mülkün diyor. Yani ben Allah Azze ve Celle'nin mülküyüm, malıyım. Hem de memlük. Memlük ne demek? Köle. Hem de ben çalışıyorum ya, mesela sen diş hekiminde çalışıyorsun. Değil mi? Sen cam fabrikasında çalışıyorsun. Aslında Allah'ın mülkünde çalışıyorsun. Patrondan önce gelen birisi varmış bak. Patron zımnen sahibi. Allah hakiki sahibi. Şimdi burayı anlamadığında hakiki sahip kime dönüşüyor? Patrona dönüşüyor. Şimdi o yüzden çok iyi anlamamız lazım. Bakın sen diye başladı. Sen hem mülküsün hem memlüküsün. Neden böyle başladı biliyor musun? Bu aslında dehşetli bir hastalığı. Ben hastalığı. Bana ait bütün yükleri ben çekmek zorundayım. Böyle bir hastalık var biliyor musunuz? Ve bunun tezahürleri hiç akla gelecek meseleler değil. Mesela korona olmuş, adamın elleri kanamış. Ne oldu diyorum? Diyor ki benim ellerimi temizlenene kadar yıkadım diyor. Artık kanatmış ellerini. Şimdi kendine ait olduğunda ne yapacağını bile bilmiyorsun. Tevekkül yok, teslim yok, mülk başkasının yok. Şimdi kendinin bilenler ne yapıyorlar? En ufak korkulmayacak %1 ihtimal, 500'de 1 ihtimal bir şeyden korkar oluyorlar. Ya asansöre binemem, korkum var. Ya hayda, nereden çıktı bu korku? Kediyi sevemem, korkum var. Nereden çıktı bu korku? Yani bunun sana zarar verme ihtimali 1000'de 1 olmuş. 1000'de 1'lik bir şeyden insan niye korkar? Kendisine ait zanneder ve kendisinin sadece muhafaza edebileceğini düşünür. Bu asrın hastalıklarından bir tanesi. Kendini seven insanlar kendisinden o sevginin karşılığını bulamıyor. Eline kala kala ne kalıyor? Korkular. Eller kanayana kadar koronada eller yıkanmış. Aman benim kendime bir şey olmasın diye. Halbuki Müslümanca bakışı nedir? İhtiyatını edersin, tedbirini alırsın, kalanını Allah'ım o mikrop da senin tasarrufunda. Sen burada benim canımı da alabilirsin, beni es de geçebilirsin. Yani bu senin tasarrufunda olan bir şeyde ben elimden geleni yaptıktan sonra düşünme hakkına sahip değilim. Birazdan ona da gireceğiz. Mülk Allah'ın dedik değil mi? Sen Allah'ın mülkünü kendi mülkün gibi düşündüğünde bu Allah'a bir hakaret oluyor haşa. Birazdan buna da gireceğiz. Ama önce şu kendin meselesini bir anlamamız lazım. Benim hayatım, benim ömrüm, benim kararım, benim bedenim. Sefahatin temelinde bu cümleler vardır. Farkında mısınız? Bir insan ne zaman doğru adımları yapmak istemezse kendisine nasıl hitap eder? Benim hayatım, benim kararım, benim tercihlerim. Şimdi bu hayat benimse benim uymam gereken bir kanun yoktur. Benim bir sahibim de yoktur ki ben sahibimin dediklerini tanıyabileyim. Sefahatin temelinde, affedersiniz hayvani hissiyatlara böyle düçar olmanın temelinde bu cümleler yatmaktadır. Benim kendi hayatım. Ben istediğim gibi yaparım. Halbuki sen şu dersin verdiği hakikati anlasan, ben benim değilmişim. Beni bir yaratan varmış, benim bir sahibim varmış. Allah Allah. Şimdi mesela senin eczanende zımnen görevli olarak aldığın bir arkadaş var. O adam vazifeye ait. O adam o vazifeyi yapmazsa bilir ki sahibi ondan razı gelmez ve o işten atılır. Şimdi ben de benim değilim bir sahibim var. Hem de ben onun çalışanı da değil, kölesiymişim, memlüküymüşüm. Manasını anlasam bir çıkış yolu kalıyor. Allah kullarında en güzel nasıl tasarruf eder? Sahabeler gibi. Sahabe hayatlarına benzemekten başka, onların yaptığı fedakarlığı yapmaktan başka çıkar yolun kalmıyor. Ama ne yapıyoruz? Mülk ve ben bana ait gibi davranıyoruz ve tasarruf hakkı bize geçiyor. Allah Allah. Şimdi öyle diyoruz değil mi sürekli? Yahu diyoruz bu hayat benim değil mi? Bu hayatın senin olması için şu sorulara cevap vermen lazım. 1. Kaç parayı aldın? 2. Hangi imalathanede bu hayatı yaptırdın? Bakın bizlerin de olmuştur belki öyle hayatları. Kendimizinmiş gibi yaşamışızdır. Hiç Kur'an'a kulak asmadan, sünnet-i sahihaya kulak asmadan kendimizin gibi yaşadık ya. Bu soruları böyle kalbin en derinliklerine sormamız lazım. Nereden aldın da kendi hayatın gibi yaşıyorsun? Bak tekrar söyleyeyim. Bu asıl benlik hası, enaniyet hası.
Bazen dinliyorum böyle kulaklarım tırmalanıyor. Bir tane filanca mertebeye gelmiş, yaşı büyük bir tanesi. Gençler bu hayat sizin, bir kere geleceksiniz, istediğinizi yapın. Yani o yaşta birisine söylenebilecek en son söz budur. Bu hayatı kendisinin zannetmektir. Çünkü birkaç ay sefahatte, yalancı bir lezzette, lanetli bir lezzette geçse de sonra hayatın bütün yükü ne olacak? Adamın üstünde kalacak, altında ezilecek. Şimdi benim bana ait olmadığım meselesine geri dönelim ve bunu biraz örnekleyelim. Şimdi ben bana ait olsaydım ne yapmam gerekirdi? Vücudumun bütün ihtiyaçlarını benim karşılamam gerekirdi. Vücudumda olması gereken fonksiyonları benim yönetmem gerekirdi. Mesela örnek verelim. Allah Azze ve Celle dedi tamam Mehmet hadi mülk senin, vücut da senin. Al bakalım idare et. Sadece kalbi konuşalım. Kalbi de alıyorum, pompasını nasıl yapıyorum? Elimle yapıyorum. Bak düşün. Sabahtan akşama kadar aman ölmeyeyim diye. Çünkü kalbin böyle bir ihtiyacı var mı? Var. Sabahtan akşama kadar ölmeyeyim diye ne yapıyorum? Elimle pompalıyorum. Güneş gitti. Akşam oldu. Gözümden de uyku akıyor. Bu kalbin biri tarafından pompalanmaya devam etmesi lazım. Ben de bir tane arkadaşımı çağırdım, rica ettim. Ya dedim Mahsun Baba. Kurban vallahi biraz uykum gelmiş. Mahsun'a dedim ya Mahsun biraz gözümü kapayım şöyle. Şöyle pompala. Devam et. Sonra da sen uyursun ben pompalamaya devam ederim. Kalbi elime alırım böyle. Uyudum. Mahsun da Allah razı olsun yaptı. O ses de ona böyle ninni gibi geldi böyle. Lori diye böyle ninni gibi Mahsun'a geldi. Baktım Mahsun da uyumuş. Ne oldu? Bitti. Bir daha dönüşü yok. Yani Mahsun sen ne yapıyorsun diyebileceğim bir imkan yok. Yani mülk benim olsa o kalbi de benim idare etmem gerekiyordu. Şimdi bize hep öyle öğrettiler değil mi? Kalbin atışları istemli kas, istemsiz kas falan. Öyle öğrettiler değil mi? Ya nasıl ya? Nasıl yani? Milimetrik ritimlerle oynuyor. Yani antrenmana girdiğimde o saatler gösteriyor yani nabzı vesaire. O kalbin atışı tam ihtiyacım olan kıvamda nasıl ayarlanıyor? Bu kadar ince ritimleri kim yapıyor? Demek ki bunun sahibi o ince ayarlara da sahip bir zat. Ama kesinlikle ben değilim. Akılsız bir kas hiç değil. Allah dedirtmeyecekler ya işte bir şeyler söyleniyor yani. Şimdi vücudun benim olmadığı meselesini anladık mı? Nereden belli? Tasarrufu bende değil. İhtiyaçlarını ben karşılayamıyorum yani. Şimdi benim öyle şeylere ihtiyacım var ki. Yağmura, güneşe, buluta hepsine ihtiyacım var hayatımın devam etmesi için. Sadece kalp de değil. Bunların hangisini siz sağlayabiliyorsunuz? Hiçbirisini. O zaman önce anlamam lazım ki lehül mülk. Sen de sana ait değilsin. Önce kendimizden başlayıp bunu çözmemiz gerekir. Şimdi benim hayatım olsaydı şuna cevap vermem lazım. Mesela benim evim diyorum ya. Banyo nerede, mutfak nerede bunları biliyorum değil mi? Biliyorum. Şimdi benim vücudum diyorum. Pankreas nerede? Halil sen biliyor musun pankreas nerede? Kral sen böbrek, dalak hangisini daha iyi? Mesela senin mitokondriler şu an ne yapıyor Salih? Biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Rıza senin kalbe geçen ameliyat ettiler değil mi? Allah şifa versin. Şimdi ne yapıyor mesela? Kaç ritimde atıyor? Hiç bilmiyoruz. Hatta sen yerini bile sen mi yanlış biliyordun? Olması gereken yerde değil de başka bir yerde. Seninki miymiş o? Bak yerini bile bilmiyoruz ha. Bir ameliyatı aldılar ya bu olması gereken yerde değil de altta müstem öyle dediler değil mi? Allah Allah. Yerini bilmediğimiz kalbin vesilesiyle hayatta kalıyoruz. Yani şimdi ben ne yaptığımı bilmiyorum ya. Şimdi bana enerji lazım. Kuru fasulye pilav yiyorum enerji çıkıyor. Böyle yapabiliyor musun kuru fasulye pilavı böyle ya? Mümkün değil. Neyin ne olduğunu bir haberim yok yani. İnsanlar organlarının yerini öğrenebilmek için bile kaç yıl eğitim görüyorlar işte. Bizim Halil falan da görüyor da o hala çözemedi hangi organ nerede. Bunların hiçbirisinin tasarrufu bende dönmezken ben nasıl bana ait olabilirim? Geçen göz kapağı ile ilgili bir makale okudum. Şimdi bu gözümüz açılıp kapanıyor ya göz kapağı. Bu eylem olmazsa göz kuruyor ve kör oluyor. Ve günde kaç kez açılıp kapanıyor biliyor musun? 70.000 kez. Bak hem buna ihtiyacım var hem de tasarruf sana ait değil. 70.000 kez göz kapağın açılıp kapanıyor. Hatta bir insanın şöyle yüzü felç olduğunda gözü görmeye devam etse bile doktorlar o gözü kapatıyor. Çünkü açık kalıyor, aç kapa yapamıyorsun ya o göz kuruyup kör olma diye gözün görse bile orayı bantlıyorlar. Sadece şu icraatı Allah Azze ve Celle bize deseydi ki ya hadi enaniyetli geziyorsun. Ben de bana aitim diyorsun. Madem sana aitsin al şu göz kapağını günde 70.000 kez aç kapat deseydi. Ne yapacaktık biz? Ha? Ne yapacaktık? Yani böyle bir şey zaten yapabilmek mümkün değil de. Bütün ömrünü şuna mı vakfedeceğim? Dur kalp vardı kalbimi vakfedeyim. Ya damar yollarından besin göndermem lazım onları mı vakfedeyim? Mümkün mü böyle bir şey? Ne kadar aciz olduğumuzun farkında mısınız? Hiçbir şeyin tasarrufu bende değil. Hiçbir ihtiyacımı da karşılayamıyorum. Üstad Hazretleri de bunu diyor. Lehül mülk demek önce demek kişinin kendinden başlayan bir halmiş. Sen de sana ait değilsin. Hep böyle gezegenleri, yıldızları düşünüp ihaleyi üstünden atma. Sen de sana ait değilsin. Şimdi
Benim bana ait olmamamın altında müjde yatacak ama. O müjdeye geçelim birlikte. Buyurun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Necdet hangi kelime? Ne demekti? Mülk umumen Allah'a ait. Evet. Bak müjdeye bak müjdeye. Ey insan, sen kendine malik sayma. Burayı hallettik değil mi? Bizim bize ait olmadığımızı. Evet. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Şimdi o yük ağırdır deyince aklınıza bir ders geldi mi? Gemi. Çok güzel. Gemi dersi. Risale-i Nur'da tevekkül bahsinde gemi diye bir bahis var. Bir ufak anlatayım onu. Çünkü tam buraya bakan bir olay. Bir tane adam var. Bu adam bir gün gemiye biniyor. Şimdi gemiye biniyorsan güvenmişsindir gemiye değil mi? Bu gemi beni istediğim yere götürecek diye güvenmişsindir. Adam gemiye biniyor ama yükünü sırt çantası yapmış şöyle tutuyor. Soruyorlar adamı neden yükünü gemiye bırakmıyorsun? Bu gemi benim yükümü kaldıramaz diyor. Şimdi olayı anladınız mı? Bir insanın canı mı daha kıymetlidir malı mı? Canı. Sen canına güvenip gemiye bırakmışsın ama sırtındaki yükü ya gemide batar bu yük diye güvenmiyorsun ve bırakmıyorsun. Nasıl bir olay? Çok saçma değil mi? Yani böyle fıkra gibi bir olay. Canına güveniyorsun, gemiye biniyorsun ama sırtındaki yükü ben bu gemiye güvenmiyorum. Bu gemi batar, sırtımdaki yük de içinde batar. Ya zaten gemi batsa sen de gemiyle birlikte batacaksın. Bak çok enteresan bir olay. Allah Allah. Peki aynı gemi olayından bir soru daha sorayım. Şimdi gemiye binip yükünü güvenmeyen ve bırakmayan adamın yükünü ve gemiye binip, gemiye güvenip ya şu yükü de şöyle bırakayım diyen adamın yükünü, iki yükü de kim taşıyor? İkisini de gemi taşıyor. Yani sen yükünü güvenip bıraksan da güvenmeyip hayır ben o ağır yükü omuzumda kaldıracağım desen de iki yükü de ne taşıyor? Gemi taşıyor. Allah Allah. Şimdi biraz kafa çalışsa demek ki diyecek ki ya ben bu gemiye güvensem de güvenmesem de yükü zaten gemi taşıyor. Ama bu gemideki adam kim biliyor musunuz? Biziz. Bütün hayatımıza güvenmişiz, şu hayat gemisine binmişiz. Kim yaratıyor her ihtiyacımızı hamle? Allah. Ama yükümüze güvenemiyoruz değil mi? Allah beni yarattı ama benim dükkanımı ve ticari işlerime haşa baş edemez. Allah beni yarattı ama ailevi sorunlarımı, etrafla ilişkilerimi Allah çözemez deyip ne yapıyoruz? Yükümüzü bir türlü gemiye bırakmıyoruz. Tam bunu anlatıyor. Başta neden sen de Allah'ın mülküsün cümlesiyle başladığını anladın mı? Allah Allah. Kendini o gemiye güvenip bırakmışsın ama altında inim inlediğim ama baş edemediğin yüklerine güvenmiyorsun ve ben bunları kadere teslim edemem diyorsun. Gülünecek adam kimmiş gemi örneğindeki? Bizmişiz. Hayat gemisine binmişiz. İhtiyacımız olan ne varsa değil mi? Topraktan buğdayı bitirmiş. Lamba diye güneşi oraya takmış. Bulutlarla sulamış. Ciğerlerimizi oksijenle doldurmuş. Her ihtiyacımızı karşılamış. Allah'a karşı diyoruz ki Allah'ım sen bunları yapabilirsin ama benim yükümü taşıyamazsın haşa. Bu yüzden lehül mülk kelimesinin anlamını, karşılığını anlamak, huzuru yakalayabilmek için çok önemli. Öyle olmuyor mu şimdi? Bak kendi böyle dertlerimizi köşeye koyalım. Allah'a güvenip teslim etmediğimiz kaç derdimiz var? Çok var değil mi? Ben bu hadisede bütün çözüm yollarını illegal bile olsa kendim çözerim diye düşünüyorum. Neden? Ya benim hayatımı o gemiye güvenip koymuşum ama yükümü güvenip koyamıyorum yani. Vallahi böyle gülünecek bir durumdayız. O çünküden tekrar alıp devam eder misin? Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. Çok güzel laf değil mi? Yani mülkün başkasının olduğunu anlasak neyden kurtulacağız? Beyhude ızdıraptan. Yani acı çeksen de çekmesen de olacağı o zaten. Onun acısından kurtulacaksın. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Askere gittin. Askere giden bir adam. Yahu yarın sabah ben ne yerim? Acaba sabah ne giyerim? Derdine düşer mi? Düşmez. Niye? Arkanda koca devlet var. Kim düşünecek? Devlet düşünecek. Mülk madem devletin, onun derdi devlete ait. Şimdi sizde şirket arabası falan var mı? Kullanıyor musunuz? Var değil mi? Şirket arabasına bindin, yolda gidiyorsun. Ya bunun sigortası ne olacak? Bunun kaskosu ne olacak? Ya yolda giderken teker patlarsa bu dertlere düşer misin? Düşmez. Benim arabanın içinde bir ceketim var. Ceketimi alır çıkarım. Diğer dertler kime ait? Şirkete ait. Allah Allah. Sen dertlensen de dertlenmesen de o araba olacağına varacak. Sen dertlensen de dertlenmesen de askeriyede zaten olması gereken olacak. Senin derdin ne oluyor? Beyhude oluyor.
Bir kafeye gittik diyelim, oturduk. Ya şöyle dedik, canımız çekti. Ya bir salçalı makarna, şöyle güzel bir tantuniniz var mı dedik. İstedik, böyle aldık, yedik, limonu sıktık, tuz biberi attık vesaire, böyle etrafta yağ oldu. Ondan sonra dertlenmeye başlar mısınız? Ya bu bulaşıkları kim yıkayacak? Bu bulaşıklar nasıl yıkanacak? Acaba yarın bu kafenin elektrik parası ödenebilecek mi? Acaba bu kafenin su parasına güçleri yetecek mi? Acaba yarın bu kafeye sigortalı bir eleman daha bulabilecekler mi? Dertlenir misiniz? Dertlenmezsin. Neden dertlenmezsin? O mekan bana ait değil. Askeriye bana ait değil. Bindiğim araba bana ait değil. Yemek yediğim kafe bana ait değil. Bunlar bana ait olmadığı gibi şu dünya misafirhanesinin de mülkü bana ait değil. Madem bana ait değil, ne diyecek biliyor musun? Allah Allah, buyur devam et. O Malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinat et, rahmetini ittiham etme. Sahibini tanıtıyor. Senin dertleriyle endişelendiğin dünya misafirhanesinin sahibini tanıtıyor. Bak, tevhid dersi. Her şeyin tek bir sahibini olduğunu ilmek kalbimize işletmeye çalışıyor. Çünkü hepsinin sahibinin Allah olduğunu anlarsak, irademizi kullandıktan sonra küstahlık edip Allah'ın işine karışmayacağız. Bakın, Allah'ın işine karışma kısmı küstahlıktır. Yani Allah'ın işine karışma kısmı hangi kısım? Netice kısmı. Ya vallahi burada çok küstahlık ediyoruz ya. Çok ediyoruz. Bir dükkan açtım. Acaba büyür müyüm, büyümez miyim? Ya bu dünyanın amacı zengin olmak ya da fakir olmak değil. Bu dünyanın amacı zengin olmaksa bütün fakirleri öldürelim gitsin. Hayır, amacı bu değil demek ki. Bu imtihan gereği. Bu dünyanın amacı bulunduğun ahvalde Allah'ı tanımak ve bulmak ve bilmek. Derdine düşülecek kısım orası değil. Hepsinin bir sahibi var. Bazen birisi bir dükkan açar. Allah da hikmeti iktiza eder. Kapıdan yağdırır. Adam koca holding olur. Bazen bir tanesi 500 tane dükkan açar. Allah hepsini batırır. Amacı zengin olmak, fakir olmak değil. Bu dünyanın temel amacı ve gayesi değil. Bunca yaşıma kadar beni doyurmuş, muhtaç etmemiş. Bu yaptığı bundan sonra yapacağının garantisi ve göstergesi değil mi? Demez mi kulum, ben kaç yaşına kadar seni doyurdum? Senin hala nedir bana bu güvensizliğin? Bir de bütün mülk benim. İstersem o kapıdan birilerini sokarım ve seni ticareten büyütürüm. İstersem de birilerini alırım, seni bir şeylere muhtaç ederim. Ama ben iki halde de senin kulluğunu görmek isterim. Şimdi bizim her şeyin bir sahibi olduğunu anlamamız, mülkün sahibinin olduğunu anlamamız, vicdan azabından kurtulmamız, ruhumuzun ızdırap çekmesinden kurtulmamız için bu manada çok önemli. Şimdi şöyle düşün. Bir gün oturmuşsun bir yere, dışarıda gariban bir çocuk görüyorsun, sahipsiz, yetim. Ne yapar bu seni? Üzer ya, Allah Allah, çocuğa bak, benim de elim yetişmiyor. Gariban, muhtaç bir çocuk. O anda o çocuğun annesi çıksa, o çocuğu sahiplenip kucaklasa, sevinir misin? Çok sevinirsin. Ha dersin ya, bak çocuğun sahibi geldi der, çok mutlu olursun. Ve o çocuğun sevindiği kadar biz de seviniriz. Neden? Çünkü o çocuğun düştüğü durumdan biz vicdan azabı çekiyorduk. Yani çocuğun sahibi çıkıp çocuğa şefkat etmekle aslında bize de şefkat etmiş oldu. Bizi o ızdıraptan kurtardı. Şimdi çocuğun sahibi olduğu gibi elinin yetmediği, gücünün yetmediği ve düzeltemediğin, altında da ezildiğin ne var? Ülkeler meseleleri mi? Ekonomi meseleleri mi? Ticari meseleler mi? Sağlık meseleleri mi? Yetiyor mu elin ve gücün? Yetmiyor. Bırak o zaman onları mülkün sahibi düşünsün. Çünkü o bebeğin annesi sahibi olduğu gibi bütün umum mevcudatın da bir sahibi var. Bir de şu cenahtan düşün yani. Sen o çocuğu görünce şefkat ettin değil mi? Şefkat edebilme duygusu sana hangi merkezden geldi? Şefkatin kaynağından. Sana gelenle sen şefkat ediyorsun da şefkatin esas mehazı ve kaynağı olan Allah haşa şefkat etmez mi zannediyorsun? O yüzden rahmeti itham ediyoruz, anladın mı? Bir olayda takılıp kalıyoruz. Bu niye böyle, şu niye böyle? Yahu sen Allah'tan da mı daha şefkatlisin? Bir de tenkite başlıyorsun gücünün yetmediği olaylar. Lehül mülkü anlamak itikadi dengemiz için çok elzem bir ders. Buyurun devam edelim mi? Biraz geriden alarak okumaya başlasana yine Onur. O Malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinat et, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Düsturu gördün mü? Restoranda kederi, hayır bana ne ya, ben yediğim tantuniye bakarım. Öyle mi? Arabada sigortası, bana ne, beni ne ilgilendirmez, ben sürmesine bakarım. Bak onu diyor, dünyada böyle diyor. Senin mülkün değil. Kederi bırak, safasını çek. Keyfini çek. Buyur. Zahmeti at, safayı bul. Nasıl cümleler? Demek ki bunun yolu neymiş biliyor musun? Gücünün yetmediği hadiseler, özellikle neticeye bakan hadiselere hiçbir zaman karışmayacaksın. Ama bizde şöyle var. Dünyanın amacı zengin olmak.
Dünyanın amacı sağlıklı olmak. Dünyanın amacı sürekli gezmek. Dünyanın amacı hep mutlu olmak. Böyle olunca zaten bu adam 5-0 kaybediyor maçı yani. Dünyanın amacı bu değil. Dünyanın amacı yaratılan kader çizgisi içerisinde Allah'ı tanımak ve bulmak. Asıl huzur da tam da burada. Anladınız mı yine kökten bir problemimiz var. Şimdi şöyle devam edelim. Ben tamamım. Ben Allah'ın mülküyüm. Az önce anladım sen hitaplarıyla. Ben kendime dayanıyorum da çocuğa dayanamıyorum çocuğa. Gariban bir çocuk. O ne olacak? Ben kendime dayanıyorum da anama babama dayanamıyorum ya. Onlar böyle bir cız dedi mi benim yüreğim paramparça oluyor. Onu ne yapacağım onu? Ben kendime dayanıyorum da bir tane halam var. O halama dayanamıyorum. Yüreğim yetmiyor ona. Mutlaka benim o halama bir şey yapmam lazım. Öyle oluyor değil mi? İnsan altında eziliyor bak. Çok enteresan bir durum. Bazen de muhakemesizlik. Bir gün birileriyle muhabbet ediyoruz. Dedi ki ya bir insan çocuğunu iyi yetiştirmezse o çocuk her türlü kötü yola düşer dedi. Dedim ki bir çocuğun kötü bir şey yapmasının tek sebebi ailenin iyi yetiştirmemesi midir? O da cevap olarak evet dedi. Dedim ki o zaman haşa Hazreti Nuh yanlış mı yapmış? Çünkü oğlu Kenan gemiye binmiyor. Öyle değil mi? Haşa. O bir peygamber, onda ismet sıfatı var. Onlarda yanlış yok. O zaman bazen kader gereği de istemediğin şeyler olabilir mi? Olabilir. Ne yapacaksın? Elin yetmiyor, gücün yetmiyor. Koca peygamber ya. Koca peygamber. İnsanlığın ikinci babası, ikinci atası koca peygamber Hazreti Nuh'un oğluna sözü geçmemiş, hükmü geçmemiş. Oğlum Kenan gemiye bin deyince binmeyeceğim şu dağın tepesinde bir yere ben gider saklanır sığınırım demiş. Şimdi böyle bir şey yaşadığında biz kendimize bakan yanıyla söylüyorum. O evladının da Allah'ın mülkü olduğunu anlamazsan elinin yetmediği şeyler seni ne yapar? Mahveder, perişan eder ya. Ben tamam da anne baba çocuk ne olacak kısmını buyurun okuyalım. Hem der ki manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Şimdi insanın şefkati çok geniş. Bütün mevcudata evladı gibi alaka gösterebiliyor mu? Gösterebiliyor ya. Dışarıda bir kedi açlıktan miyav diyor. Ben de içerideyim yemek yiyemiyorum ya. O kediye ne oldu da alaka gösteririm. Kalbin özelliği bu. Kalp çok geniş. Filanca bir okyanusun bir yerinde balina kıyıya vuruyor. Benim moralim bozuluyor. Sizin de oluyor mu? Allah Allah. Neden böyle oluyor? İnsanın şefkati çok geniş. Şimdi annemizi seviyoruz. Yaşlanıyor. Şimdi bu alaka düzeyi ne yapar? Seni üzer değil mi? Malımızı seviyoruz. Eriyor. Cesedimizi seviyoruz. Saçı dökülüyor. Geçen bir arkadaş daha ilk tanıştığımızın birinci saatinde dedi ki abi saç ektirmek caiz mi dedi. Dedim ya. Bize sorman gereken başka konularla başlasaydık keşke dedim ama demek alaka var yani. İnsan demek saçının dökülmesinden bile ne yapıyor? Üzülüyor. Şimdi alaka bu kadar genişse, bunlara da senin gücünün yeteceğini zannediyorsan ne olacaksın? Ne olacaksın? Ezilip duracaksın. Bir gün birisi geldi dedi ki benim evladım dedi yanlış bir sevdaya gönül verdi dedi. Sevdiği kişi de dedi onu kötü yoldan kötü yola sokuyor dedi. Elim yetse dedi gireceğim o kalbinden çıkaracağım. Hocam çok çaresiz kaldım ne yapmam lazım dedi. Dedim ki o kalbin sahibine müracaat et. O kalbin sahibi senin gücünün yetmediği yere gücü yeter. Senin elinin yetmediği yere onun eli yeter. Senin hükmün geçmeyen taş bir kalbi bile eritir, pamuğa çevirir. Neden? Mülk umumen onundur. O mülkün içinde o evladının gönlü de var mı? O da var ya. Var mı? Var. Gönül kaptırdığının gönlü de var mı? O da var ya. O da var, o da. Şimdi şöyle açılsak bağ bahçeye gitsek. 10-20 tane köpek de bana saldırsa. Anlatsam anlarlar mı bana ilişmeyin diye? Anlamazlar. Benim o zaman sözüm hükmüm köpeklere geçmez. Ne yapayım? Yesinler mi beni? Ya ben o köpeklerin çobanını bulsam. Desem çoban efendi yetiş gidiyorum desem. Çoban da benden razı gelse. Bir ıslığıyla bütün köpeklere hükmü geçer mi? Geçer. Niye? Köpekler umumen onundur. Öyle mi? Ya elimizin hükmümüzün geçmediği kalplerin neticesiyle dertleniyoruz. Öyle bak. Etraf çok üzüyor insanı, çok üzüyor. Kimilerinin ailelerinde imtihan var. Ve çok enteresan mutlaka her bir ailede aileyi batırmaya meyilli bir tanesi biri oluyor yani. Bizde yok diyen varsa o kendisidir bizzat. Her ailede bir tane öyle değil mi? Biraz hayırsız oluyor yani. İnsan bakıyor diyor ki ya her şeyimiz yolunda giderken bu niye bizi iflasa sürüklüyor acaba diye değil mi? Ne var ne yok böyle satan enteresan birisi oluyor. Aslında orada bir de
Zannediyoruz ki kaderin şöyle bir şey olabilir. Senin hükmünün geçmediği yerler var arkadaş. Elinin yetmediği yerler var arkadaş. Bunlar senin değil. Sen bunlara sahip değilsin. Küçük fındık kadar çocuğun da olsa, yanında çalışan kardeşin de olsa, amcaoğlun, dayıoğlun bilmem neyin de olsa, en güzel kolejlerde okuttuğun kızın da olsa hükmün geçmez. Burada neyi gösteriyor? Mülk benimdir meselesini gösteriyor. Biz alışmışız ya, benim sözüm geçecek ya. Öyle değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Tam böyle bir hadisenin içine düşsem, bir de yakınına imtihan dışarıdaki gibi bir mesele değil ki. Dışarıdaki bir tane adamla trafikte denk gelsen, tanımadığın bir adam, o da sinirini bozsa 10 dakikayı unutursun. Ama canın ciğerin bir tanesi yüzü düşse 10 gün aklından çıkmaz. Niye bunun yüzü düştü? Yakındaki insanla imtihan daha zor. İmtihan dediğin yakın olur zaten. Uzaktakiyle imtihan mı olur? Bir bakıyorsun hükmün geçmiyor ya. Hükmün geçmiyor. Sen böyle namaza niyaza başlamışsın. Hanım bu işlerden uzak. Ya nasıl olacak bunun gönlü? Elinden geleni yaptın mı arkadaş? Yaptım. Ondan sonra mülk sahibinin tasarrufuna karışamazsın. Yüreğin yansın, dua et ama neticeye karışmak küstahlıktır. İşi açtın, sabah gittin, görüşmeleri yaptın, satışlarını yapmaya çalıştın, olmuyor, dükkan devam etmiyor. Demek mülkün sahibi sana da vermek istemiyor. Belki sana vermeyerek ahirette vermek istiyor, öyle mi? Bak buradaki nice arkadaşlarımız var. Kaç defa belki iş girişiminde bulundular. Acaba onların vicdanına sormak isterim. Bazı işleriniz çok yolunda gitseydi bugün bu medresenin yolunu bulabilir miydiniz? Mümkün değil. Demek ki Allah size vermeyerek başka bir şey vermiş. Niye karışıyorsunuz işine? Biz onun o kader canibinden bilemiyoruz ki, göremiyoruz ki hadiseleri. Ben bir gün hastaneye gidip sadece doktorun iğnesini görsem bu benim canımı yakıyor derim. Ama biraz geniş bakınca doktor iğnesiyle meğer ileride benim üzülmemi istemiyormuş. Yani bir şifaya vesile oluyormuş desem biraz geniş baksam ne oluyor? Ya çok iyidir o ya. Hatta ben onun özel yerine gireyim parasını da vereyim derim değil mi? O iğneyi batırsın diye parasını vereyim derim. Şimdi kader canibinden kısır görüyorum. Sadece bu bana gelmedi, bu bana varmadı, bu bana para vermedi. Ya ama bu kadar değil ki kader. Allah'ı tanımadığımızdan böyle oluyor ahval. Ya Allah Allah. Mülk onun. Üzülerek söylüyorum ama dükkanlarınız da onun ha. Kabul etmediğinizin farkındayım ama onun. Kabul etmediğini nereden anlıyor insan? Tırnağınızı bir geçirmişsiniz, bırakmıyorsunuz. Hakikat yolunda yürünecek adımlar var. Ama yok ben bu dükkanı ölürüm de bırakmam diyorsunuz. İnşallah ölmeden bırakırsınız da kalbinizden. Kalbinizden. Öyle bir tırnaklarınızı geçiriyorsunuz, feda bile edemiyorsunuz yani. Bir insan neyi Allah için veremez? Kendisini zannettiği için. Halbuki bak mülk umumen onun ya. Mesela bu su benim diyelim. Ben de dedim ki ya ben bu suyu infak ediyorum arkadaş Allah yolunda. Aldım, infak ettim, verdim. Kimin için verdim? Allah için. Kime verdim? Allah'a verdim. Peki bu su sendeyken kimindi? Gene Allah'ın. Yani mülk gerçekten umumen onun. İnfak ettiğin şey bile zaten Allah'ındı. Yer değiştirdin. Anladın mı? Mülk umumen onun, umumen. Senin değil. Bir insan bu zaviyeden baksa verdiği zekatı, sadakayı, infağı bile kendinden bilmez. Ne önemli ders değil mi ya? Tevhid dersi bu. Tevhid dersi bu işte. Kendin olanı yer değiştirip sana da cennet vereceğim diyor. Vallahi enteresan bir ticaret. Şefkatinin genişliğine bakar mısın? Kim bunu yapar ki? Kim bunu yapar? Kaç kişi yapar ki bu malı sana veriyorum, bana geri sat, ben de sana para vereyim. Ya böyle bir şey olur mu yani? Ama Allah canımızı bize veriyor ve diyor ki hadi bana satın ben size karşılığını vereyim diyor. Ya Rabbi yine zaten sen verdin. Bu nasıl bir rahmet, bu nasıl bir şefkat? Vallahi anlaşılır gibi değil. Umumen onun mülkü. Umumen onun, umumen. Devam edelim mi? Buyurun. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak, cefasını değil, safasını çek. Biz kalben alakadardık. Bir de birçok şeyi kendimizi zannediyorduk. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun? Dünyanın bütün işlerine burnunu sokuyorsun. Bu niye böyle? Bu öyle olur mu bu? Bak öyle oluyor değil mi? Az önce dedim ya güne başlıyor adam niye soğuk diyor. Ya sana niye soğuk? Senin bir kainat yani. Böyle bir soru mu olur? Allah Allah. Bu yağmur da niye yağdı? Ya Allah Allah. Sana mı soracak? Mülk kimi soğuğu yağdırır yani. Seni ne ilgilendirir bu? Her şeye burnumuzu sokuyoruz. Bak bu arada bu kaderi itham oluyor yani. Gerçekten güzel bir ahlak değil. Her şeye burnumuzu soktuk ya. Gücümüz yetiyor mu? Mesela yağmura sitem ettim. Var mı kısma düğmesi? O da yok. Her şeye burnumu sokuyorum ama gücüm yetmiyor. Ama her şeyle alakadar olmaya devam ediyorum. Gücümün yetmediği her şeyle alakadar olursam tasarrufun benden olduğunu gösterir mi bu? Göstermez. O yüzden mülkü sahibine teslim et demek sana vermişti de geri ver demek değil. Mülk zaten onundu. Senin hükmün zaten geçmiyordu. Senin söz hakkın zaten yoktu. Sen bunu anla, iman et, yerine koy. Yerine koyduktan sonra da
Yalancı vaveylalar ile altında boşuna ezilme. Zaten senin tasarrufun yoktu. Tasarrufum yoksa o üzülmelerim ne oldu? Sahte ve yalan oldu. Anladın mı? Mülkü sahibine teslim et demek, tasarrufu sana vermişti de sen de ona geri iade et demek haşa değil. Zaten onundu. Sen zaten onundun Halil. Bunu anladığın gün onun en çok razı olduğu kimlerse onlara benzemeye çalışacaksın. Allah Allah. Anlıyor musun ne kadar ince mesele ya? Yani mesela başına gelen üzücü bir olay olsa, elinden geleni yaptıktan sonra netice zaten değişmeyecek. Üzüldüğün ne oldu? Beyhude oldu. Allah muhafaza bir de kaderi tenkit olsa ne olacak? O da zarara dönüp gelecek. Allah Allah. Mahlukatın yükünü çekme. Mesela ben şu masanın altına girsem, elimi de şuraya koysam masayı ben mi kaldırıyorum demek? Hayır, zaten ayakları kaldırıyordu. Bunda da onu diyor yani, anladın mı? Zaten mülk senin değildi. Anla ki sahibine teslim et. Buyurun. O hem hakimdir hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Bazen dehşete düşüyorsun değil mi? Bu kadar başıma açılan işleri nasıl baş edeceğim? Düşüyor musun? Düşüyorsun. İçeriden bir taarruz. En sevdiklerinden dayanak beklerken onlardan taarruz. Bir bakıyorsun ekonomik olarak bir taarruz. Bir bakıyorsun bir de doktor demiş sağlığında da şu oldu, taarruz. İnsan dehşete düşüyor ya. Hepsiyle ben nasıl baş edeceğim diyor. Bak cevabını veriyor. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eylerdi. Ya cümleye bak ya. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Ta yıllar önce işte Risale-i Nur'a beni böyle tam aşık eden cümlelerden biriydi. Ya nasıl dedim böyle bir cümle ya? Pencerelerden seyret, içlerine girme. Ne olduğu zaman? Dehşet aldığın zaman. Ve dehşet aldığım zamanlar uygulamaya çalıştım. Biraz iradem yettiğinde inanılmaz bir neticesi var Allah'ın izniyle. Şimdi dışarıda kar fırtına olsa, ben de pencereden şöyle seyretsem. Ben o pencereyi açmadıktan sonra soğuğu içeri girer mi? Girmez. Burada da onu söylüyor. Pencerelerden seyret ama camı açıp içlerine girme. Bak buymuş bunun çözümü. Dışarıda olaylar. Sesler, gürültüler, affedersiniz küfürler, hakaretler. Ben de pencereden gördüm, anladım ki dehşetli bir durum var. Pencereyi açmasam, içlerine girmesem, oradaki olumsuz hava ve tavırlar bana gelir mi? Gelmez. Onu yap diyor işte. Mülkün sahibi var. Oraya hemen o şıp sevdi gönlünü bağlama diyor. Ama biz hadiseleri pencereden maalesef seyredemiyoruz. Gün boyu bir tane gazete bitiren, artık gazetede yok da tabii Twitter'dan bitiyor bir gazete. O ne olmuş, şu ne olmuş, bu ne olmuş deyip esas vazifelerini unutan bir insanın içine girmeme ihtimali olmadığı gibi huzurunu kaybetmeme ihtimali de söz konusu değildir. Allah Allah. Bir de şu şey dedi ya az önce, görelim Mevla neyler, neylerse güzeller. Şimdi bu da biraz anlaşılması zor gibi geliyor değil mi? Yani Mevla neylerse güzel mi eğiliyor? Bakın Üstad Hazretleri şöyle diyor bir yerde. Diyor ki, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Bak huzurun yoluymuş bu. Peki güzel gören şu mu demek? Ya gideyim sadece güzel şeylere bakayım, güle bakayım, sümüle bakayım, çiçeğe bakayım, bu mu demek? Hayır, bu demek değil. Güzel gören demek şu demek. Eşyanın arkasında ne var? Esma var. Esmaların hepsi güzel mi? Güzel. Güzelden çirkin gelmez. Madem öyle, eşyanın zahirine takılmazsam, arkasındaki esmayı görebilirsem anlarım ki hepsi nedir? Güzeldir. Esmayı okuyabilene, iman gözlüğüyle nazar edebilene her şey nedir? Her şey güzeldir. İnsanın aklına geliyor değil mi? Ya nasıl güzel olacak? Bazen olumsuz olay yaşıyoruz. Bir şey ya netice itibariyle güzeldir ya da bizzat güzeldir. Mesela elma yedim, bizzat güzel mi? Bizzat güzel. İlaç içtim, netice itibariyle güzel. Allah Allah. Öyle değil mi? Şimdi sağlık bizzat güzel mi? Bizzat güzel. Hastalık çirkin bir şey mi? Hayır, o da netice itibariyle güzel.
Gafletten uyandırıyor, günahlardan döküyor. Ahiretteki esas amacını hatırlatıyor. Bu güzel mi değil mi şimdi? Bu çok güzel bir şey değil mi? O zaman insanın şunu anlaması lazım. Allah'ın bütün esması güzel. Peki o güzelden kullarına ne gelir? O güzelden kullarına güzellikten başka şey gelmez. Şimdi siz şefkatli bir annenin çocuğuna tokat attığını görseniz, o tokat da şefkattendir der misiniz, demez misiniz? Dersiniz. Çünkü o anneden zıttı beklenemez. Birisi annenin çocuğa tokatından bu kadın bu çocuğa kötülük yapıyor derse o anneyi tanımıyor demektir. Annenin çocuğa tokatından, şefkatten başka şey beklenmediği gibi Allah Azze ve Celle'nin musibetler vasıtasıyla bizi uyarılarından da şefkatten başka bir şey gözlenemez. Bunu her arayan esmanın arkasında görebilir. Şimdi biraz lehül mülk dedik. Şu bulunduğumuz zamana da bakalım. Bu zamanın da Allah'a ait olduğunu anlayalım. Şimdi bulunduğumuz zaman ahir zaman. Maalesef dışarı gaflet dolu ve Allah hepimizi muhafaza etsin. İnsanlar oluk oluk cehenneme bir yolculuğa gidiyor maalesef. Çok fazla nüfus var bu cihette. Bizim hadislerden, rivayetlerden anladığımız budur. Allah muhafaza. Şimdi bu kadar oluk oluk olumsuzluğa bir yolculuk varken rahmet neyi iktiza eder? İnsanları bu gafletten uyandırmayı iktiza eder. Doğru mu? Şimdi bazısı şöyle dürtünce uyanıyor. Bazısı da tokatlayınca uyanıyor. Allah da kim nasıl uyanıyorsa onu uyandırmak için onu yapıyor. Şimdi bazen tokat geldiğinde anam canım yandı diyorsun. Ama aslında seni rahmetinin gereği Allah Azze ve Celle uyandırıyor değil mi? Asıl bir insanı Allah uyanamayacağı bir ortama koymuşsa ona kahrediyor demektir. Allah zevklerin, eğlencelerin, lükslerin, şatafatların içerisinde her gün. Dişi bile ağrımıyor ki aczini bile bilsin. Bu adam nasıl uyanacak? Uyanamayacak. İşte maalesef kahra mazhar olmuş birisi bu ortamdadır. Allah uyandırayım diye imtihan memurlarını gönderiyorsa bu Allah'ın sana alakadar olduğunun göstergesidir. Çünkü şefkatli tokadı kim atar? Anne çocuğuna atar. Dışarıdaki adam sana gelip şefkatli tokat atmaz ki. Allah şefkatli tokadı niye atar? Kuluna yakın olduğu için atar. Atmamışsa bir insana ahireti unutturacak kadar dünyayı verdiyse bu lütfundan değil kahrından vermesidir. Acaba neler yapıyoruz ki bunları hak ediyoruz? Cennetten bakmak lazım. Allah Allah. Nereden belli böyle olduğu? Yani bu belaların, musibetlerin her şekilde güzel olduğu. Bunu anlamanın yolu nereden belli? Bir hadisin rivayetinden belli. Diyor ki eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel felemsel. Yani belanın en şiddetlisi önce peygambere, sonra evliyaya, sonra mertebesine göre gelir diyor. Şimdi peygamberlere çok musibet gelmiş. Allah kahır mı etmiş onlara? Haşa, olur mu? Allah'ın veli kullarına, salih kullarına çok musibet gelmiş. Allah kahır mı etmiş? Hayır, olay başka. Olay bazı kullara bu imtihan zembereğine sokup tutunduğunuz dallar çürüktür. Mülk sahibi de yalnız benim, benden başkasına tutunmayın demektir. O yüzden Allah ilgilendiği kullarına imtihanlarla haydi artık uyan ikazını gönderir. Ya bu dünya perdeli. Perdeli olduğu için hep perdede takılıp kalıyoruz, anlayamıyoruz. Ama ölünce anlayacağız ki Allah meğer bunları hep rahmetten yapmış. Bu şefkat tokatları hep rahmetten gelmiş. Ölünce anlayacağız ki meğer bu gelenler benim ahiretimi genişletecek nimetlermiş. Ama bunları ahirette anlayıp mahcup olmak bir işe yaramıyor. Nerede anlamamız lazım? Burada bu derslerle uyanıp anlamamız lazım. O yüzden lütfen dersleri bir komşu Mahmut vardı diye değil, bizzat ama bizzat kendimiz için düşünelim. Şimdi benim özellikle tevhide bakan iman derslerini anlatmamın çok temel bir sebebi daha var. Allah sonsuz rahmetlidir, sonsuz şefkatlidir. Ama Allah'ın tek vasfı bu değildir. Adalet vasfı da vardır, hikmet vasfı da vardır. Bunların her birisini bir ele aldığında Allah bir kuluna hep şefkat ettiği gibi zerre atom kadar adaletini de verecektir. Buna böyle bakmamız lazım ki şeytan bizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Bu dersleri alıp bazı adetullahları yani Allah Azze ve Celle'nin yasalarını anlamamız lazım. Tevhide bakan o yasalardan en büyüğü zannımca şudur. Bu dersleri anlayan
Allah'ı bir kez tanıyan artık tanımamış gibi davranırsa, duymamış gibi davranırsa, görmemiş gibi davranırsa ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Adetullah gereği şu olur. Terk eden terk edilir. Dönenden dönülür. Ellerini gevşetip bırakan bırakılır. Rahmetin yüzüne bakmayanın rahmet de yüzüne bakmaz. Dışarıda görmüyor muyuz ne kadar gaflet var? Bizim kendi gafilli halimizi bilmediğimiz ne kadar halimiz var. Bu gafletler neden oluyor? Allah'ın sonsuz rahmeti malum, onda sıkıntı yok. Bizim bu yolda bu adetullah'a uymadığımızdan oluyor. Bu hakikatleri alıp hala geri adım atan birisinden de geri adım atılıyor. Müslüman bu noktayı anlayamadı ve Allah'ı terk etti. Tavaf ederken terk etti. Sakal bırakırken terk etti. Mescitte de Allah Azze ve Celle'yi terk etti ve rahmet de maalesef bizi terk etti. Dışarıdaki şu an ahlaka, İslam'ın yaşanılmayışına üzülmeyeniniz var mı? Yok. Neden bu haldeyiz? Ne yaptıysak demek ki rahmet bizi terk etti. İnsan o yüzden bu dersleri bizzat kendisine alıp düzelmesi lazım. Bizler birer birer düzelirsek toplum da düzelecek ve düzelmemiz gereken konulardan bir tanesi heva ve arzularımız. Heva ve arzularımız bizi boğmaya başladığında maalesef bu düzelmenin yolları da tıkanıyor. İnsan arzularının rüzgarına çok kapılıyor. Eve karşı arzu, çocuğa karşı arzu, yuvaya karşı arzu, işe karşı arzu. Bu arzuların peşine takıldığında uyanmanın ihtimalini de terk ediyorsun ve Allah'a ulaşamaz oluyorsun. Tevhid dersi demek, ya bu masa Allah'ınmış demekten ziyade her şey Allah'ınmış, o zaman ben isterken de her şeyde Allah'ı isteyeyim, talepte de şirke girmeyeyim meselesini anlamaktır. Yoksa bu dersleri alıp elma, armut, portakalda bırakırsak inan nefsin hoşuna gidiyor. Bence bunlar işe yarar olmuyor. Bilmem ifade edebildim mi? Bu sünnetullahı da bence zorlamamak lazım. Bu adetullahı zorlamamak lazım. Çünkü terk eden terk ediliyor. Bu hakikatlerle bizim Allah'a daha çok koşmamız lazım. İnanın bir kul bir adım atsa karşılığında gördüğü teveccüh onlarca adım oluyor. Evet. Allah bunları kalbimizde yaşatsın. Ders anlaşıldı mı acaba? Sorun yok. Bitiriyorum o zaman. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.